Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu kez bugüne kadar bazı programlarımızda ele aldığımız su dünyasından bahsedeceğiz. Ama tek bölüm değil, birbirinden farklı su altı dünyasında olup bitenleri dillendireceğim çok yakın arkadaşım. Kendisi bir su altı uzmanı, bir dalış öğretmeni, artı iyi bir su altı görüntüleyicisi. Evet Tamer, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi konumuz açıkçası su altı dünyası çok derin bir konu. Evet. Üstelik üç tarafımız denizlerle kaplı. İçimizde inanılmaz su havzaları var. Hatta işte son günlerde gündeme gelen minik bir gölün başına gelenler define havzalarıyla ilgili çalışma. Neyse, bütün bunları bahsederken sen bu alanlarda sürekli koşturan, sürekli belgeleyen bir sualtı belgeselcisisin. Evet. Aynı zamanda bunu belgelerken de çok öğrenci yetiştirdiğini biliyorum. Evet. Konumuz bugünlerde yine gündemde olan bir konu. Bize ait olmayan bazı balık türleri sularımıza geldi, mutasyona uğradı ve birdenbire bunlar tehlike gibi arz edilirken balon balığı için biz bunu üretip hatta elimizdeki stokları da Kanada'ya ilaç malzemesi olarak satabiliriz deyip yeni bir ihracat ürünü olarak tanımlandı. Aynı şekilde bir aslan balığı tehlikesi var, canavar yosun var, salyangoz var, su salyangozu. Bu konulardaki biraz görüşlerini alabilir miyim? Şöyle, biz yıllardır hep sanıyorduk ki işte sıcak sulardaki canlılar, Kızıldeniz'de veya benzer tropik denizlerdeki canlılar bizim sularımızda yaşayamaz, adapte olamaz gibi düşünüyorduk. Fakat gördük ki zaman içinde birçok tür geldi. Gelmekle kalmadı, yayıldı ve baskın hale de geldi. Sualtı biyoloğu arkadaşlarım, hidrobiyolog arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla geçebileceği yer, Kızıldeniz'den bahsediyorsak Süveyş kanalı. Süveyş kanalındaki tuz oranının yüksek olması geçmelerine engel, yaşayamıyorlar. Fakat oradan geçecek gemi boş gelecekse eğer belli bir ağırlık olması sebebiyle su almak zorunda. Su alırken bu balıkların yumurtaları, kendileri vesaire giriyor. Ve Akdeniz'e girdiği anda işte İskenderun taraflarında bu suyu boşalttığında göçmen türler Türkiye sularına girmiş oluyor. Hızlıca adapte olup çok da hızlıca yayılıyorlar. Biz işte Üremeleri diğer canlılar gibi değil, on binlerce yumurta bırakıyorlar. Evet. Bir de mutasyona uğruyorlar. Çünkü bizde var olan bazı ürünler, balık türleri, deniz canlıları onlar için de iyi bir yiyecek oluşturuyor galiba. Ben bunu şeyden biliyorum. Salyangoz da, deniz salyangozu şu anda Karadeniz sahillerinde çok yaygın. Midye stoklarını bitirmiş gibi. Bir de konuştuğumuz türler hep besin zincirinin üstlerindeki türler. Yani onları yok eden, onlara zarar verebilen canlı çok az. Böyle olunca doğal olarak artışları da çok inanılmaz hızlı oluyor. Atıyorum duyuyoruz İskenderun Hatay'da aslan balığı görüldü diye. Bir seneyi bulmadan Kaş'ta görüyoruz. Aradan işte 3 sene geçti sanırım yaklaşık. Şu an Fethiye'de bir dalış yaptığınızda her taşın altında aslan balığı görüyorsunuz. Müthiş aslan balığından bahsetsene bile. Aslan balığı fotoğrafik olarak çok güzel balık öncelikle. Bizim ilk etapta çok dikkatimizi çeken, hani gitsek de çeksek dediğimiz balık artık burada. Fakat tehlikeleri de olan bir balık. Müthiş bir zehri var ve bazı bünyelerde, bazı hassas durumlarda ölümcül olabilecek bir zehre sahip. Sen sakladın mı hiç? Yok, herhangi bir şey yaşamadım. Durup dururken saldıracak bir tür değil. Aslında su altının geneliyle ilgili bunu söyleyebiliriz. Tabii ki tehlikeli türler var. Tabii ki yaklaşma konusunda dikkat etmemiz gereken türler var. Fakat durup dururken gelip size zarar veren tür yok diyebilirim. Aslan balığı da bunlardan biri. Doğal kendi savunma mekanizması. Sırt dikenleri zehirli. Gidip onlardan birine temas ederseniz yanlışlıkla veya bilerek ciddi bir tehlike yaşarsınız, ölüme kadar gidebilecek bir durum söz konusu. Konumuz dışı ama olta balıkçılarının da dikkat etmesi gereken bir durum. Oltaya gelebilir, oltada çıkabilir. Oltadan çıkartırken bile çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ama dikenlere dikkat diyoruz. Peki yenilebiliyor mu balık? Yenilebildiği söyleniyor. Ben Türkiye'deki durum şu an nedir bilmiyorum ama bununla ilgili çalışmalar olduğunu duyuyoruz. Japonya'da işte çorbasının yapıldığı,
çeşitli yemeklerinin yapıldığı ve bu konuyla ilgili workshopların yapıldığını biliyoruz. Çünkü biraz da neslini kontrol altına almak amaçlı bu tür çalışmalar yapıyorlar. Doğruluğu, yanlışlığı hani bilmiyorum, konumuz değil. Türkiye'de de benzer çalışmalar olacağını duyduk. İyi bir eğitim almış kişi bu işe girişmeli. Balon balığı için, aslan balığı için. Ben balon balığında biliyorum. Japonya'da buna ilişkin restoranlar var. Evet. Ama aşçıları 2 yıllık bir eğitim alıyorlar. Sadece bıçak kullanma eğitimi. Çünkü balon balığının safra kesesi dalaklarındaki zehir inanılmaz bir öldürücü zehirmiş. Oralara bıçağın değmemesi gerekiyor. Kendim yedim çünkü fugu diye dünyanın en pahalı yemekleri arasında yer alıyordu. İlk Japonya'ya gittiğimde işte klasik buranın en önemli, en pahalı yemeği nedir deyip sorduğumda bana tattırdılar. Evet. Lezzetini pek anlayamadım ama yani o parçanın bir balon balığından almasının meşakkatini gördükten sonra değerli olduğunu fark ettim. Öte yandan bizdeki salyangoz, deniz salyangozu Türkiye'de tüketilmiyor ama Uzak Doğu'ya ihraç edildiğini ihraç ürünü. Evet. Balıklardan bahsettik ama başka deniz canlıları var. Canavar yosun. Bir sualtı eğitmeni olarak demin çok güzel verdin. İşte her balığa yaklaşılmaz, her canlıya yaklaşılmaz. Bunlar konusunda biraz daha aydınlatabilir misin bizi? Tabii, keyifle. Yani aslında bizim öncelikle düşünmemiz gereken konu bizim ona zarar verme ihtimalimiz. Hani onun bize zarar verme ihtimali tabii ki var ama az önce de dediğim gibi durup dururken bir balık size zarar vermez. Ama siz iyi niyetli bile olsa gidip bir orfozu severseniz, yani bazı dalış noktalarında maalesef ki eğitmen arkadaşlarımız besledikleri için orfozlar bizden kaçmıyor. Alışıklar ve dokunmanıza izin veriyorlar. Dokunuyorsunuz, seviyorsunuz, güzel, keyifli bir an belki. Fakat üzerindeki mukoza tabakaya zarar veriyorsunuz ve balığın oradan enfekte olup ölme riski söz konusu. Doğrusu dokunmamak. Yunuslarda olan bir şey sanırım. Yunuslarda birçok canlı için geçerli olduğu söyleniyor. Orfoz demişken şu detaya da girelim. Çift cinsiyetli bir balık orfoz. Doğduğunda 4 yıl boyunca cinsiyeti yok. Bu da yaklaşık 40-45 santim ulaşması aslında. Türkiye'de ve dünyada bununla ilgili yasaklar var. 45 santimin altında avlanması yasak, zıpkın yasak vesaire. Ne kadar uyuluyor tabii ayrı konu. 45 santimden sonra, yani 4 yıldan sonra dişi olarak hayatına devam ediyor. Bir 4 yılda yaklaşık bu şekilde sürüyor. Yaklaşık 70-75 santimlere ulaştığında erkek oluyor ve daha derin sularda yaşamaya başlıyor. Şimdi 4 yıl boyunca dişi bile olamadığı için üreme şansı hiç yok. Ve siz bunu avladığınız sürece hiçbir şekilde de üreme şansı olmayacak. Ciddi anlamda nesli tehlikede balıklardan biri. Bu arada bizde nesli tükenen balıklarımız da var. Yani kıyılarımızda tek tük görüldüğünde bile bayram sevinci yaşatan balık türlerimiz var. Bir de şu anda hemen hemen göremediğimiz balıklar var. Bir de fiyatlar giderek arttı. Bütün bunların nedeni ne? Yani koruma havzalarımız yok. Artık çok sayıda tekne var. Bununla ilgili çalışmalar var. Fakat yeterliliği tabii ki tartışılır. Bazı noktalarda denendi. Ege ve Akdeniz'de koruma alanları yapıldı. Bu bahsettiğimiz noktalarda olta, zıpkın, yüzme, dalış dahi yasak. Hiçbir şekilde giremiyorsunuz. Küçük bir alandan bahsediyoruz. Çok kısa bir sürede görüldü ki müthiş bir canlılık, popülasyon artışı oldu. Aslında biz zarar veriyoruz. Biz zarar veriyoruz. Dokunmasak doğa kendi kendini hızlıca toparlayabiliyor. Bu resifler var, yapay resiflerden bahsediyoruz. Evet. Ben bunu işte 2004 yıllarında Abana'da 2 tane arabayı temizleyip bu konudaki uzman arkadaşlarımızla Abana sahiline koyduk. Hem balıklar için bir koruma alanı oluştu, hem de o bölgeden geçip İşte dip taraması yapan trollere ve gırgırlara da biraz engel oldu. Şu anda bayağı yapay resif görüyoruz. Gerçi dalış, keyifli dalış zevkini tatmin etmek için yapılıyor ama koruma amaçlı var mı peki? Genelde bahsettiğiniz gibi dalış turizmine hizmet etmesi ve bölgedeki canlılığı arttırması amacıyla işte uçak, sahil güvenlik gemileri, tank var, kara ve deniz araçları var. Bu tartışılan bir konu. Bir kısım diyor ki herhangi bir faydası yok. O bölgedeki popülasyonu sadece oraya topluyor. Bir kısım diyor ki kesinlikle canlılara barınak olduğu için faydası var. Bu bilimsel bir konu. Yorum yapmak çok doğru değil. Fakat kendi gözlemimi açıklayabilirim. Gördüğüm kadarıyla bu batığın atıldığı yer bir süre sonra gerçekten canlılık göstermeye başlıyor. O bölgeyi mi topluyor, barındırıyor, yoksa yeni bir üreme alanı mı söz konusu bilmiyorum. Doğru yapıldıktan sonra işte temizlenip bütün kimyasallarından, yağından, atıklarından arındırılıp batırıldıktan sonra bence faydalı bir şey.
keyifli dalış turizminden bahsettik. Evet. Tabii dalış deyince çok farklı alanlar var. İnşallah ileriki bölümlerde de bahsedeceğiz de bugünlerde ciddi bir uğraşım vardı. Evet. Dünya çapında bir rekortmenimiz var su altında. Evet. Scuba dışında bir dalış tekniğini uygulayan Şahikamız var. Evet. Onunla da çalışmıştın. Evet. Şahika ile ilgili bölümleri ileride yapacağız ama en son şu yapmış olduğunuz çalışmadan bahseder misin? Tabii ki. Sevgili Şahika yakın arkadaşım, aynı zamanda gururumuz, birçok rekoru var. 10. dünya rekorunu kırdı geçtiğimiz günlerde. Bu bir mağara rekoruydu. Mağara içinde tek nefesle 100 metre kat etti yatayda. Daha önceki rekor bir Japon'a ait 90 metreyle. Onu egale etmek için çalıştı. Biz de antrenmanları boyunca yanındaydık. Hem antrenmanlarını görüntüledik. O antrenmanlarda galiba bir rekorunu da geçmişti değil mi? Evet. Yani zorlanmadı, çok rahat yaptı diyebiliriz. Gerçekten çok başarılı bir sporcu. Örnek alınacak, her yönüyle, çalışmasıyla, disipliniyle örnek alınacak bir sporcu. İnşallah ileriki dönemlerimizde ona ilişkin bir program da yapacağız. Çünkü Antarktika'ya da gitmişti. Demin mesela mağara dalışı dedim. Apayrı bir dalış biçimi. Evet. Dünyada ben birkaç mağaraya daldım. Bizim Fenike'de bir mağaraya dalmıştım ama Fiji, yani Büyük Okyanus'ta hayatım boyunca dedim keşke bir sualtı küçük bir GoPro gibi olsa o görüntüyü çekebilseydim dediğim bir yer vardı. Orkinozların sığınma yeriymiş. Dışarıdan görüldüğünde böyle gayzer fırlatan bir yanardağ gibiydi. Harika. İçine girdiğimizde olağanüstü. Mağara dalışları ayrı bir konumuz olacak bizim. Çünkü çok tehlikeli bir dalış. Evet. Yani ustalık isteyen bir olay, ekipman isteyen ve gerçekten iyi bir işbirliği isteyen bir dalış biçimi. Kesinlikle. Bunların dışında bizim iç sularımızda, yani gerek akarsu havzalarımızda gerek göllerimizde de dalışlarımız var. Evet. Çiftelerde işte bundan 2 sene önce bir dalış yapmıştım. Sen çok sık gittin. Sakarya Nehri'nin çıktığı yer. Evet. Oradan biraz bahsetsene. Çünkü kirlenmenin en fazla olduğu bölgelerde muhteşem bir su rezervimiz var. Evet, Sakarya Nehri'nin doğduğu yer bahsettiğiniz gibi. Yani hiç beklemediğiniz bir coğrafyada, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bir gölet görünümlü bir nokta. Girdiğinizde görüyorsunuz ki aslında değil, yani bir akarsunun doğduğu nokta ve birden fazla suyun çıktığı yer var. İnanılmaz bir kaynak. Senin de dalışların var abi orada. Hani çok keyifli bir dalıştı. İnşallah Tamer'le beraber gideceğiz. Malzeme çok. Tamer hocamız burada. Kendisiyle hem bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları hem de bundan sonra yapacaklarımızı ayrı ayrı bölümler halinde yayınlayacağız. Bizi izlemeye devam edin. Hocam bizi bırakmayın. Bu arada keyifle. önümdeki makine benim yıllarca kullandığım Nikonos. Faruk Akbaş hocamızın kendisine hediye ettiği eski analog makinaydı. Şu anda gördüğünüzde bir minik Sony küçük bir kamera, RX galiba. RX100 modeli, evet. Ama o çok muhteşem bir sualtı kamerasına dönüşebiliyor. Bu konularda da uzmanların isimlerini vereceğim. Özellikle Engin Aygun. Engin Aygun. Dünya çapında bir sualtı ekipman tedarikçisi, tasarımcısı diyorum. Sualtı dünyasına hoş geldik diyorum. Bu arada sualtı dünyasına ilişkin sorularınızı hocamız bekliyor. Çok müthiş bir dünya. İnanılmaz malzememiz var ve birlikte yapacağımız olağanüstü sualtı röportajlarımız olacak.